Herkese merhabalar. Bugün Genç Çağlayan ile beraber hizmet büyükleri ile röportajlarımıza kaldığımız yerden Salih Yücel hocamız ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program için çok teşekkür ediyorum. Gençleri böyle güzel işleri yapmakla yaptıkları zaman çok mutlu oluyoruz. Allah razı olsun hocam. Biz de Amin. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz gerçekten. O zaman sorularımıza başlayalım inşallah birinci sorumuza. Sizi izleyicilerimiz için kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz? 1959 yılında Adıyaman'da doğdum. Adıyaman İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1977'de Ankara İlahiyat Fakültesi'ne kaydoldum ve 1982'de bitirdim. Askerlik görevimden sonra Urfa Akçakale'de 1,5 yıl vaizlik yaptım. Sonra 1987'nin Mayıs ayında Avustralya'ya Sydney şehrine din görevlisi olarak geldim. Yaklaşık bir 6 yıl orada camide imam olarak çalıştım. Toplum hizmetlerini görmeye çalıştım. Daha sonra Avustralya'nın e, o eyaletin hapishanelerinde ilk Müslüman vaiz olarak 1997'ye kadar çalıştım. Daha önce benden önce kimse böyle bir Müslüman vaiz yoktu hapishanelerde. 1997'de Amerika'ya gittim. Bir iki buçuk sene New York'ta kaldıktan sonra 2000 yılında Boston'a geçtim. Boston Harvard Üniversitesi'nde yine Batı'da chaplain dedikleri e, vaiz veya din adamı olarak bir 7 sene çalıştım. E, Orada çalışırken aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde de doktoramı yaptım. Doktoramın konusu da e, duanın duanın Müslüman üzerindeki etkisi, özellikle ruh sağlığı üzerindeki etkisiyle alakalı bir araştırmam oldu. Daha sonra Avustralya'ya geldim. Monash Üniversitesi'nde çalıştım. Şu anda Charles Sturt Üniversitesi'nde İslam Bilimler Merkezi'nde öğretim üyesiyim. Evet, çok güzel dolu bir hayat, örnek alınacak hayatlar gerçekten. İkinci sorumuza devam edecek olursak hizmet kalitesinde yayıncılığın yeri ve öneminden bahsedebilir misiniz? Risale-i Nurlar'la İmam Hatip birinci sınıfta tanışmıştım 1970 yılında. O günde şartlar çok zordu, hiç unutmuyorum. Tabii biz çocuktuk, böyle yani 13 yaşında, anlamıyoruz. Bizi davet eden öğretmen işte çocuklar ikişer ikişer gelin, aman ikişer ikişer çıkın. Çıkmadan önce bir perdeyi aralar, kapıdan bakar dışarıda kimse var mı yok mu, kontrol eden var mı yok mu. Böyle en fazla 10 kişiyi bizi davet ederdi. Meğer polis baskınları olurmuş o zaman da, tabii biz bilmiyoruz yani. Nurlarla tanışmam öyle oldu. Daha sonra işte haftada bir böyle Adıyaman şehrinde bir nur sohbeti olurdu. 20-25 kişi katılırdı. Orada hocamızın da ismini duyardık. İşte böyle bir hoca efendi var, işte gençlerle ilgileniyor, işte şöyle böyle. Ama birkaç sene sonra böyle e, şey duymaya başladık. Pek böyle kötü demeyeyim de yani iyi olmayan şeyler duymaya başladık hocamızla alakalı. Tabii ben yine anlamıyorum. Ya, yaşımız o zaman 14, belki de 15'ti. Daha sonra işte Ankara'ya geldim. Ankara'da böyle hocamızın bir konferansı varmış. Sonradan duydum, kaçırmışım, çok üzüldüm. Ama ilk çıkan kitabını okudum. Hitap Çiçekleri 1900, belki kaç diyebilirim yani işte 74-75'ti galiba. Sonra ilk kaseti elime geçti. Defalarca gençlere yaptığı bir sohbetti böyle, bir konuşmaydı. Gözyaşlarıyla çok defalarca böyle çevirip çevirip tekrar dinledim. Daha sonra kim beni sızıntıya abone yaptı bilmiyorum. 80'li yıllardan sonra sızıntıya abone oldum. E, işte hocamızla tanışmak ilk defa 1992'de Avustralya'da nasip oldu. Daha doğrusu hayatımda hizmetten kimseyle karşılaşmadım. Ta ki Hmm. Avustralya'da ancak nasip oldu. Yani Avustralya'da 1987 yılında hizmetten bazı arkadaşlarla tanıştım. O güne kadar Türkiye'de hiç kimseyle karşılaşmamıştım. Sonra böyle bu şekil bir devamımız oldu. İşte 92'den sonra e, davet ettiler. O da ilginç şeydir ama onu kısa geçeyim. Daha doğrusu rüyamda hocamızı görmüştüm. Büyük, böyle zannedersem Selimiye'ydi veya Süleymaniye'ydi.
İçeri dolu, dışarıya kadar taşmış cemaat. İkimiz gidiyoruz, o içeri giriyor ama ben giremedim. Böyle dışarıda bekledim. Sonra ertesi sabah beni böyle mütevelliye çağırdılar. Dedim herhalde biz hayatımız boyunca böyle kaliteli bir mütevelli olamayacağız gibi. Yani hocamızla beraber içeri giremediğimize göre öyle tanışmamız oldu. Sonra işte devam ettik buradaki arkadaşlarla. Amerika'ya gittik, orada devam ettik. Cenab-ı Allah inşallah böyle bu güzel arkadaşların içinde son nefesimize kadar kalmayı nasip etsin. Ben şahsen kendim için böyle büyük bir Allah'ın ihsanı olarak görüyorum. Hı hı. Böyle güzde arkadaşların içinde olmayı. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz tekrardan. Üçüncü sorumuz, marifetullah ve muhabbetullah'a vesile olacak bir yayıncılık nasıl yapılabilir? Evet. Valla öncelikle yayın yapan ve yapacak kişilerin elbette ki o hem muhabbetullah hem de marifetullahı çok iyi bilmesi ve çok iyi yaşaması lazım. Çünkü hem muhabbetullah hem de marifetullah esasında Cenab-ı Allah'ın bir ihsanıdır. Ama bu ihsan layık olanlara verilir. Yani insan manen bir hazırlık yapacak. Hem beynen yani entelektüel olarak bir hazırlık yapacak. Kalben bir hazırlık yapacak. Ruhen bir hazırlık yapacak. Yani insan o muhabbetullah'a erişmesi için yani insan diyor o noktaya geldiği zaman bir şairin güzel bir ifadesi var. Hani hoştur bana senden gelen ya hilatu ya da kefen ya gonca gül ya da diken kahrın da hoş lütfun da hoş. Yani o muhabbetullah insan erişti mi artık ne gelirse gelsin hoş. Bununla alakalı ben böyle bir tefsirlerde de araştırma yaptım. Değişik kitaplar da okudum. Tabii başta üstadımızın, hocamızın eserleri de olmak üzere. Ama insanın bir muhabbetullah noktasına gelebilmesi için her şeyden önce tabii farzların yapılması, vaciplerin eda edilmesi, sünnetlerin mümkün mertebe, işte günahlardan hatta mekruhlardan kaçınmak. Ama oradan da öte bu evrad-ı eskarı çok iyi yapmak lazım. Yani mesela şimdi üstadın hayatını incelerseniz benim incelemem yani tam doğru olmayabilir. Yani günde 2000'e yakın talebesinin ismini ezberlemiş, her gün dua edermiş. Şimdi günde en az 150 sayfa dua evradeskarı var. Çünkü Mecmuatul Ahzab'ı 15 günde bitirirmiş ki 10 günde ve 15 günde o 1500 sayfa. Günde 100 sayfa onu okurmuş. Şimdi diğer şeylerle beraber hesabını yaptığınızda ben şöyle bir takriben bir düşündüm. Yaklaşık bir 8-9 saat evradeskar gerekiyor. Bu büyük Allah dostlarından İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri kendi tefsirinde diyor ki bir insanın yani muhabbetullah'a erişebilmesi için önce Cenab-ı Allah çok zikredecek. O dilden zikir kalbe geçecek. Kalpte tefekkür olarak ortaya çıkacak. Oradan da ruha geçecek. Yani dil, kalp, ruh hep beraber Cenab-ı Allah zikrettikleri zaman işte insan o zaman hem muhabbetullah'a hem de marifetullah'a erişmiş olur. Onun Evet. için bu konuda yayıncılık yapabilmek için yayın yapan kişilerin önce hal diliyle hakikaten hem muhabbetullahı hem de marifetullahı yaşamalar lazım. Bir de hani Cenab-ı Allah'ın ihsanı olur eğer insan ihlasla bir noktayı yakalayabilirse. Hani ihlas etem diyor üstad ama yani o bir hedeftir. İhlas etem en son noktada peygamberler vardır. Ona erişmemiz zaten mümkün değil. Ama insan ona hep gaye edinirse hem muhabbetullah hem de marifetullah Allah-u Teala'nın ihsanı olarak Cenab-ı Allah insanın beynine, kalbine, haline koyabilir. Yani bu konuda benim şahsen şüphem yok yani. İnsan ihlasla isterse, gayret ederse öyle bir vakit gelir ki Cenab-ı Allah onu onun kalbine veya ruhuna veya aklına bir ihsan ilahi olarak ilham eder. Ama bunun en kestirme yolu da zannedersem hem muhabbetullah hem marifetullah gitmenin en kestirme yolu insanlara hizmet etmek. İbn Sina'nın bir ifadesi var. Ondan sonra üstada geçeceğim biraz kısa keseceğim. İbn Sina diyor ki bir hayvani mutluluk, iki hayali mutluluk, üç entelektüel mutluluk. Hayvani mutluluk nedir? Hayvan gibi yaşamak. Yemek, içmek, uyumak neyse. Hayali mutluluk işte ev, bark sahibi olmak, pozisyonun olmak, gelirin olması filan. Bunlar da hayalidir diyor. Ama entelektüel mutluluk peygamberlerin yaptığıdır. Üstad buna zevk ruhani diyor. İşte insanın zevk ruhaniye eriştiği zaman demek ki hem marifetullah'tan hem muhabbetullah'tan nasibi var. Şimdi yayıncılık nasıl iyi yapılır? Zannedersem başta niyet çok önemli. Alimler diyor ki niyet din yarısıdır. Yani ben bu yayını yapayım sadece ve sadece Rabbim rızası için. İki, bunu yaparken
Allah bundan razı mı? Üçüncüsü kime yapıyorum? Yani buna dostlar ne der? Bu yayıncılığıma düşmanlar ne der? Bu üçünde nazar almak lazım. Allah razı mı? Dostlar bu yayınlara ne der? Düşmanlar bu yayınlara ne der? Bu üçünü nazar alırsanız o takdirde yayıncılıkta da Allah'ın inet ve keremiyle tabii bir taraftan sebepler riayet ederek muvaffak olursunuz. Ama zannedersem her yayından önce belki bir abdest almak lazım. Bir ruhen, kalben, fikren hazırlanmak lazım. Evradeskar, tefekkür, sebepler riayet. O zaman o yayıncılığın tesirini Cenab-ı Allah halk eder. Bir de bu yayını yaparken en çok benim buna ihtiyacım var diye düşünmek lazım. Yani ben bunu yapayım da filan adam, filan kişiler etkilensin diye değil. Ben bunu yapayım da en çok benim buna ihtiyacım var dediğiniz zaman muvaffakiyet daha fazla olur Allah'ın inet ve keremiyle. Allah yani ihlaslı kuvvetli olan kullarından eylesin inşallah Amin. bizleri de. Amin. Dördüncü sorumuzla ilerleyecek olursak genç alan hakkındaki kanaatinizi öğrenebilir miyiz? Valla ilk defa sizden böyle bir e-mail gelince çok sevindim. Ben hayatım boyunca böyle gençlerin yaptığı hizmetlerin hiçbirisine yok diyemiyorum. Yani yaşım işte 63 ama hala gençlerin arasında böyle daima bulunmak istiyorum. Onun için genç çağlayan zannedersem gelecekteki ümidimizdir. Cenab-ı Allah inşallah muvaffak eylesin. Mümkün mertebe bu ihlas, samimi gayretlerinizle çok insana ulaşmaya çalışın. Ama işin temelinde ihlas olursa bazen bir kelimeniz bir kitap olur. 10 dakikalık bir videonuz belki 100 kitap kadar tesir eder. Efendim burada ihlas ve samimiyet, gaye ve bir de metodun iyi olması. Onun için genç çağlayanı tebrik ediyorum. Şahsen çok sevindim. İnşallah hani çağlayandan öte siz inşallah okyanus olursunuz. Cenab-ı Allah'tan öyle ümit ediyoruz. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz bu güzel Amin. temennileriniz için. Amin. Son sorumuz olarak da okurlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hayat çok kısa. Ömür rüzgar gibi uçup gidiyor. İnsanın her adımını dahi ahiret endeksi atması gerekiyor. Her adımını. Yani yürürken bile her adımda Allah demesi. Çevresine bakarken Allah'ın sanatlarını izliyor böyle. Sanattan hani sanatkarana yani sanatı yapan yani Allah bulmak. Böyle marifetullah ufkunu yaşamak. Bir de ne olursa olsun ama ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka böyle bu güzde arkadaşların içinde olmak. Bazen hatalar olur, bazen yanlışlıklar yapılır, bazen haksızlıklar olur ki beşeriz olmasa olmaz. Ama ne olursa olsun gençlerin bir arada olup bu dairenin içinde kalmaları. Yani bu zamanımızda farz ayın gibi. Onu söyleyeyim yani farz ayın gibi. Çünkü dairenin dışına çıkıldığı zaman bin bir tane tehlike bekliyor. Daire içinde de var ama dairenin içinde %10'sa dairenin dışında bu yüzde belki 100'dür, belki %200'dür. Onun için genç çağlayandaki bütün kardeşlerimize ne olsa olsun hem gayret hem de istikamet hem de böyle bu güzde arkadaşların içinde kalmak için çok ama çok gayret etmek lazım. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Sağ olun. Hem güzel bilgileriniz, katkılarınız için Allah razı olsun inşallah. Tekrardan İnşallah. bir röportajda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Tebrik ediyorum tekrar. Allah razı olsun. İyi günler.